Döner kuru, açık ve net. Eski takipçilerim tavsiye etti. O yüzden geldim. Biraz daha böyle görüntü icabıyla kuru gözüküyor ama her işletmenin başına gelebilecek maalesef kötü şeyler var. Bu kadar. Bu hafta Moda'dayız. Moda'nın nefis lezzetlerini beraber deneyeceğiz. Hocam oldu bu iş. Amerika'daki tadı yakaladım burada bak. Gerçekten Türkiye'deki en nitelikli tostlardan bir tanesi. Tadı da soslarla beraber çok güzel oluyor. Baksana çıtır çıtır. Burası bir Balkan meyhanesi. Bence sütlü ekmekle dünyadaki her şeyi yiyebilirim şu anda. Yani öyle bir ekmek bu. Bu ekmekten satsanız keşke ya. Güzel bir videoyla daha karşınızdayız. Bu hafta Moda'dayız. Moda'nın nefis lezzetlerini beraber deneyeceğiz. Bugün gideceğimiz duraklar birazcık daha böyle ayaküstü olacak. Sokak lezzetlerine doyabileceğiniz bir video olacak. Moda'yı ben şundan dolayı çok seviyorum. Genellikle böyle yazın sonunda geliyorum ve İstanbul'a alışma sürecinde bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Çünkü buradaki ruh hakikaten tatildeymiş hissiyatı veriyor bana her seferinde. Çok güzel mekanlar var. İlk durağımız bir tostçu olacak. Sıradan bir tostçu değil. Biliyorsunuz ayaküstü lezzetlerdesiniz. Nitelikli bir tost. Onu orada anlatırım ama video başlamadan önce sizlerden ricam var. Videoların daha fazla izlenmesi ve daha fazla kişiye ulaşması için beğen butonuna basmanız benim için çok önemli. Bunu da videonun başında yaparsanız çok sevinirim. Hiç merak etmeyin. Bu videoda çok güzel lezzetler göreceksiniz. Eğer abone değilseniz abone olmanızı ve tabii ki video bittikten sonra da yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Moda lezzetleri videosu başlıyor. Moda'da güne güzel bir tostla başlıyoruz. Tostçu Dede'ye geldik. Burası 2021 yılında buraya gelmiş ama daha öncesinde evveliyatında Ümraniye'deymiş. İlk olarak 2009 yılında başlamışlar. Pandemi sonrasında da buraya taşınmışlar 2021'de. Normalde eskiden sıradan tostlar yaparken şimdi birazcık daha farklı tostlar yapmaya başlamışlar. Biraz böyle sandviç kıvamında ve çok özel bir tost bence. Çünkü bu kadar özenilen ve bu kadar malzemelerini kendi hazırlayan bir tostçu açıkçası görmedim. Anlatacağım. Öncesinde bir tadına bakayım. Tostumuzda asıl guacamole var. Ben üzerine ekstra scrambled egg eklettim. Çünkü kahvaltıda scrambled egg seviyorum. Şimdi gördüğüm kadarıyla Hatay kırma zeytin var. Domates var. Scrambled egg var ve kendi yaptıkları guacamole sos var. Bence çok güzel gözüküyor. Birbirleriyle de uyumlu. Aynı zamanda şurada hala erimeye devam eden kaşar peyniri ve ezine peynirinin karışımı var. Onlar da çok güzel gözüküyor. Ben bir daha tadına bakacağım. Sevdim, güzel. Sandviç olarak güzel bir tost. Yani böyle sadece tost olarak değerlendirmemek lazım. Ki buranın menüsünde çok fazla şarküteri ürünüyle hazırlanmış çok güzel tostlar da var. Onları da daha sonra geldiğinde deneyeceğimi söyleyebilirim. Şimdi bunun biraz daha tadına bakacağım. Ben bunu yersem bugün video bitmez. Söyleyeyim. Çıtırtısı buraya kadar çok güzel geliyor abi. Bir de reyhanlı limonatası var, onu da deniyorum. Bardak buz gibi bu arada. Çok güzelmiş. Limon tadını bol bol aldığım bir limonata olmuş. Çok güzel. Şimdi hikaye Ahmet Bey ile başlıyor aslında. Tostçu Dede'nin logosundaki kişi kendisi. İlk olarak banka emeklisi olduktan sonra bir tost dükkanı açmak istiyor. Ümraniye'de 2009 yılında açıyor. O zamanlar böyle kavurmalı kaşarlı, sucuklu kaşarlı klasik bildiğimiz sanayi tostu, esnaf tostu yapıyor. 2020 yılında pandemiyle beraber Ümraniye'deki dükkanı kapatıyorlar. Buraya geliyorlar. Oğlu Salih de devralıyor. Ahmet Bey de Çanakkale'ye taşınıyor. Oğlu Salih şu an devam ediyor burada. Dükkanı aldıktan sonra Moda'da birazcık daha üzerine farklı şeyler eklemek istiyor. Tabii MSA'nın da büyük bir etkisi var. Orada aldığı eğitimden sonra bütün soslarını, tereyağını, ayranını, ekmeğini, her şeyini kendi yapmaya başlıyor. Aslında ürün olarak en önemli şeylerden bir tanesi tostta ekmek ve tereyağı. O tereyağı kısmını kendileri hazırlıyorlar. Onu da nasıl yaptıklarını anlatayım. Sütü alıyorlar. Anneanneden kalan bir mayayla yoğurt yapıyorlar. O yoğurtta yayık makinesi var. Yayık makinesinde ayrıştırıyorlar. Yani hem ayran olarak hem tereyağı olarak ayrışıyor. Dolayısıyla tereyağını tosta kullanıyorlar. Ayranı da yanında içecek olarak veriyorlar. Kendileri yapmış oluyorlar. Çok güzel bence. Yani bravo. Ekmeği de Suadiye'deki Ekşihane ismindeki fırında yaptırıyorlar. Her gün taze yapılıyor. Biz bu çekimi bitirdikten sonra yeni ekmeği almaya gidecekler. Öyle söyleyeyim. Siz buraya geldiğinizde de aşağı yukarı sabah 9.30-10 sıralarında kendileri ekmekleri almaya gidiyorlar. Sadece bununla kalmıyor tabii ki. Guacamole soslarını kendileri yapıyorlar. Mantarlarını kendileri yapıyorlar. Kavurmalarını kendileri yapıyorlar. Sucukları
başka bir kasaba yaptırıyorlar ama özel yaptırıyorlar. Herhangi bir ısıl işlem yok. Bu tost yiyebileceğiniz en organik, en böyle içinde katkı maddesi olmayan ve gerçekten her şeyi kendileri hazırladıkları çok özel bir tost bence. Nitelikli bir tost, öyle söyleyeyim. Yani hatta Türkiye'deki en nitelikli tostlardan bir tanesi. Ben tadına bir daha bakacağım ya. Beklettim birazcık ama gene de peyniri erimeye devam ediyor. Hatay kırma zeytin var. Çok güzel. Hatay konusunda da birazcık hassas. Benim gibi. Hatay'ın ürünlerini çok seviyor. Ondan dolayı Hatay kırma zeytinli ve katık soslu bir tost hazırlıyor. O katık sos biberli ekmeğin katığı, yani onu biliyorsunuzdur. Gayet güzel, lezzetlidir. Benim buzluğumda her zaman var. Onu çıkarıp böyle ısıtıp yiyebiliyorum. O katık muazzamdır yani. Her şeyle çok iyi gider. Tosta da merak ediyorum. Bir sonraki geldiğimde Antakya tostunu yiyeceğim. Kavurmalı tostları var. Hatta şöyle bir menüye bakayım ben. Mozzarellalı, guacamolalı, fümeli, kasap sucuk ve kaşar peynirli, 3 mantar ve kaşar peynirli, Antakyalı, 3 peynirli, dedes ayvalık, dedes ıspanaklı bir tostları var vejetaryenler için. Mesela pastırma kaşar peynirli bir tostları var. Pastırmasını da tabak koluna alıyorlar. Ben de aldığım zaman oradan alıyorum. Gerçekten muazzam. Böyle tadı, rayası inanılmaz. Çok beğendim. Gerçekten tost olarak düşünmemek lazım sadece. Büyük bir sandviç. Bunu yedikten sonra bütün günü geçmiş olsun. Yani tok geçirirsin. O yüzden yarım bırakmak durumundayım. Sen yer misin tostun diğerine? Yersin değil mi? Tamam. Okey. Bölüşüyoruz. Adisyonumuz geldi. Guacamolalı tost. 355 lira. İçine ben ekstra olarak scrambled egg koydurdum. Yani çırpılmış yumurta koydurdum. O 65 lira. İçeceğimizde yani reyhanlı limonatamızda 95 lira. Toplamda 515 lirayla buradan ayrılıyoruz. Sıradaki durakta görüşürüz. Günün ikinci durağı için Everything Bagel'a geldik. Moda'da ara sokaklardayız. Bu sokakta daha öncesinde birkaç kez çekim yapmıştık hatırlarsanız. Daha önce bir pizzacımız vardı. Oraya gelmiştik. Ardından Punk vardı. Burası 2019 yılında açıldı. O zamandan beri New York Style Bagel yapıyorlar. Yani New York'ta yediğim bagel'lardan sonra İstanbul'da çok fazla canımın çekeceği bagel tarzında bir yer bulamamıştım. Gördüğüm kadarıyla İstanbul'daki en iyi görünümdeki bagel'lar burada. Çeşit olarak da çok fazla şey sunuyorlar. Sadece bagel değil, aynı zamanda krem peynir olarak da çok fazla çeşit sunuyorlar. Ben BLT Egg and Cheese ismindeki bagel'dan söyledim. Aynı zamanda Peach Fresh isminde bir tane de içeceğim var. Bunu da taze sıkıyorlar sipariş anında. Genel olarak bu tarzda büyük bagel'larda yemesi kolay olmayabiliyor ama bu çok güzel gözüküyor. Bir dana bacon'ımız var. Yumurtamız var. Çok güzel gözüküyor. Taze kesilmiş bir domatesimiz var. İçindeki krem peynir Frank soğanlı. Dolayısıyla Amerika'da yediğim krem peynirlerinde genellikle böyle soğanlı, kıtır soğanlı, o tarzda böyle çok fazla vardı. Biraz daha böyle krem peynirinin tadı ön plana çıkması gerekiyor bence bagel'da. Ama etle beraber, yumurtayla beraber birleşince muazzam bir tat ortaya çıkıyor. Bu arada bagel'ımız Everything Bagel olarak geçen. Yaklaşık 8 çeşit var orada. Haşhaşlı var, çıtır soğanlı var, jalapeno biberli var, acılı isterseniz parmesanlı var. Ben Everything Bagel'ı tercih ettim ki Amerika'da da en çok Everything Bagel gidiyor. Genellikle böyle 30-40 çeşit içinden herkes Everything Bagel söylüyor. Deniyorum. Hocam oldu bu iş. Amerika'daki tadı yakaladım burada bak. Gerçekten. Olması gereken bagel tadı bu. Yani kıvamı bu. Ama anlatacağım ne olduğunu. Çok güzel. Ben konuşmadan yiyorum ya sürekli. Ama her ısırıkta bence farklı bir şey algılıyorum. O yüzden yemem gerekiyordu. Şimdi ürüne gelirsek, bagel ana karakterimiz. Dolayısıyla onu anlatmakla başlayalım. 16 ve 18 saat arasında bir mayalanma süreci var. Yani burada görmüş olduğunuz bagel'ların hepsi dün hazırlandı. Dolayısıyla her birinde limitli adette üretim oluyor. Siz buraya geldiğiniz zaman, örnek veriyorum, ben Everything Bagel'dan söyledim. Ama Everything Bagel yarın geldiğinizde saat 4'te 5'te geldiniz diyelim ki o saate kalmayabiliyor. Bazen erken bitebiliyor. Dolayısıyla biraz daha erken gelmekte fayda var. Böyle öğle saatleri 11-12 gibi gelseniz çok daha iyi olur. Mayalanma süreci 16-18 saat. Klasik haşlama usulüyle yapılıyor. Amerika'daki klasik reçetenin hiçbir dışına çıkmıyorlar. Ama bence bir yıllık bir Ar-Ge çalışmasının sonucunda ortaya istedikleri tarzda bir hamur çıkarabilmişler. Çünkü ne New York'taki su ne New York'taki nem oranı bu hamuru hani oradakine birebir aynısını yapma şansı tanımıyor. Hiçbir zaman öyle bir şey olmaz. Aynı bu baklava gibi, yani Antep'te yapılan baklavanın nem oranı farklı olduğu için İstanbul'da aynı tadı alamıyorsunuz. Burada da doğru tarifi oluşturmak için yaklaşık
bir yıl boyunca çaba sarf etmişler ve ortaya çok güzel bir şey çıkmış. Ben bunu hani açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ben iç malzemesi olmasa bile gelip buradan bagel alırım, evime giderim, kendi sandviçlerimi de yaparım. Yani o kadar güzel bir bagel olmuş. Şimdi merak ettim, yani öyle bir durum oldu ki jalapeno biberli bir bagel var. O da çok hoşuma gider benim genellikle, böyle acı bir tat seviyorsanız da onu tercih edebilirsiniz. İçecekten de bakayım bir tadına. Çünkü bu da taze sıkılıyor, taze hazırlanıyor sipariş anında. Çok güzel. Fresh. Bunun içinde de şeftali, limon ve üzerinde de bir reyhan dokunuşu var. Bence gayet güzel. Şimdi tam yaz bitimi ama yine de içmeye devam edeceğimiz güzel içeceklerden bir tanesi. Aynı zamanda bir tane de kavunlu bir içecekleri var. O da güzel gözüküyordu. Ama ben bunu söylemek istedim. Bazı videolarda söylüyorum. Diyorum ki Amerika'da, New York'ta denediğim Tompkins Square Bagel diye bir yer var. İşte onu söylediğim zaman aman ne Amerika'ymış arkadaş falan diyorlar ama hakikaten Amerika'da yediğin zaman bazı şeyleri, iyisini gördükten sonra dünyada böyle gluten konusunda biraz daha seçici olmaya başlıyorsun. Oraya gidenler beni mutlaka anlayacaktır. Her şeyi buluyorsun Türkiye'de. İyi pizza yersin, iyi döner yersin, dünya mutfağından her şeyi yersin ama bagel'ı çok fazla yerde iyi yiyemezsin. Hakikaten iyi yapan yer çok az. O yüzden bunu çok beğendim ve burası benim ilk ziyaretim. Bundan sonra sık sık ziyaret edeceğim gibi gözüküyor. Şimdi menüyü açtım bu arada. Önümde bir sürü krem peyniri var. Onlardan da biraz bahsedeyim. Çünkü bu işte sadece bagel değil, aynı zamanda yanında yaptığınız krem peynirler de önem arz ediyor. Mesela sade krem peynirin haricinde benim yediğim frank soğanlı var. Kurutulmuş domatesli var. Sarımsaklı krem peynirli var. Dereotlu var. Zeytin ve kekikli var ki bence baskın karakter çok güzel olur. Kremberili var. Biraz daha böyle tatlı bir şey istediğiniz zaman. Pesto krem peynirli var. Bence gayet güzel. Birçok şeyi kendileri hazırlıyorlar. O yüzden hani krem peyniri de söylemek gerekiyor. Baştan sona onların yaptığı bir peynir. Ben dana bacon'ı tercih etmiştim ama İtalyan şarküteri ürünleriyle hazırladıkları bagel'ları da var. Onu da ilgili olan kişilere de duyurmuş olalım. Şimdi burası Didem ve Hazar Şef'in yeri. 2019'da kurduklarında Didem Şef aslında ilk gittiğimiz durak olan Tostçudere'deki Salih'le sınıf arkadaşıymış MSA'dan. Klasik bir pandemi zamanı açılan işletmelerden bir tanesi onlarda. Çok kolay olmamış ayakta durmak o zamanlar ama bugün gerçekten müdavimleri varmış. O yüzden ben ekstra sevindim çünkü gerçekten müdavim olunacak bir mekan. Kendi tariflerini yaptıkları için de bence başarılılar. Yani herhangi bir yerden krem peyniri almıyorlar, bagel'ı bir yerden almıyorlar. Kendileri yapıyorlar her şeyi. A'dan Z'ye çok uğraşıyorlar. İçeceklerine kadar uğraşıyorlar. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Fiyatları söyleyelim. Hemen ben şu menüyü de alayım bir elime. BLT Egg and Cheese Bagel'ımız 410 TL ve içeceğimiz Peach Fresh'te 150 TL. Ben buradaki bagel'ımı bitirip ardından sıradaki durakta tekrar karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Çok güzel ya. Vallahi. Üçüncü durağımız için birazcık daha Bahariye Caddesi'ne doğru gelmiş olduk. Yani Moda, Bahariye yan yana biliyorsunuz ki aşağı yukarı bir 300-400 metrelik bir yürüyüşte 1971 dönere geldik. Burayı benim eski takipçilerim tavsiye etti. O yüzden geldim. Biraz diğer gittiğim dönercilere göre farklı bir döner var burada. Biraz daha böyle görüntü icabıyla kuru gözüküyor ama tarz olarak sevdiğim döner. Yani tırnaklı pidede taze soğanlı, domatesli böyle bu şekilde yanında patates olmadan gerçekten dönerin tadını alabileceğiniz bir halde geliyor. Bir de kendi yaptıkları naneli ayranları var. Ekmek biraz kalın. Birçok kişi burada böyle yiyormuş. Ben 100 gram döner yaptırdım bu arada. Buna 100 gram değil, daha fazla yaptırmak lazım. Bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Döner kuru, açık ve net. Yani diğer alışık olduğumuz yağlı dönerler gibi değil. Tarz olarak farklı. Kuru olmasının en büyük sebebi dana tranç kullanıyor olmaları. Dananın tranç bölgesi %70 kadar var. İçinde %30 kadar da hem kuzu döş hem de kuyruk yağı var. Yağlı kısmı da yok değil. Var ama dönerin bir de biz ilk kesimine denk geldik. Muhtemelen ondan kaynaklı da birazcık. Ateşi çok fazla harlamamış usta. Dolayısıyla ağır ateşte pişiyor. Birazcık böyle dışı katman olarak kuruyor. Ekmek kalın, pide kalın. Dolayısıyla biraz daha böyle 150 gramlık bir et yaptırmak daha doğru olur. Ben o yüzden bunu şimdi gönderiyorum. İçine 50 gram daha koydurup geliyorum tekrardan. Olması gereken, benim için olması gereken porsiyon geldi. Taze soğan çok yakışıyor dönere. Kesinlikle bir dönerciniz varsa taze soğan olması gerekiyor. Burada çok enteresan bir sistem de var. Sadece böyle döner dürüm olarak veya işte böyle
tırnaklı pidede gelmiyor. Harman dedikleri bir sistemleri var. Sade harman ve acılı harman isminde 2 tane ürünleri var. Bol pilavın içine döneri koyuyorlar ve karıştırıyorlar. O şekilde tabakta servis yapıyorlar. Birazdan bu da Muhammed yiyecek. O da tadına bakacak. Bence harmanlı olarak daha lezzetli olabilir. Daha lezzetli gelebilir. Bu şekilde kalın bir pidede bence pide ön plana çıkabiliyor bazen. Ya da benim aradığım lezzet şu, pidenin de birazcık yağlı olmasını, dönere değmesini isterdim. Yağlı etten hoşlanmayan varsa onun hoşuna gider. Ama ben dönerde biraz daha yağlı bir döner severim. Bir de dana tranç dediğim gibi yani ben dana tranç yapıldığı zaman çok kuru geliyor bana. Ama normal şartlarda bunu da sevenler eminim ki vardır. Naneli bir ayranları var. Bunu da kendileri yapıyorlar, güzel. Nane tadı çok güzel geliyor. Küçük küçük parçaları da var gördüğüm kadarıyla. Şöyle göstereyim. Bana kuru geldi, yalan yok. Yani eminim sevenler vardır ama bana kuru. Bir de biz ilk kesime geldik. Yani daha doğrusu bugün biraz yoğunluk yok. Ondan kaynaklı da olabilir bence. Çünkü internetteki videolarda daha yağlı, daha sulu gözüküyor. O biraz da böyle sirkülasyonla ilgili bence. Yüksek ısıda pişirdiklerinde daha yağını da bırakıyordur. Şimdi düşük atış çünkü. Bu kadar. Fiyatını söyleyeyim. Tırnaklı pide arası 150 gram 440 TL. İlk başta 100 gram alıyor olsaydım 320 TL'ydi. Naneli ayran da 40 lira. Harman acılı veya sade fark etmiyor. 100 gramı 360 lira, 150 gramı 480 lira. Bir de enteresan 500 gramlık kavanozda veriyorlarmış 1250 lira. 300 gramlık kavanozda paket serviste 780 lira. Onu alayım ben böyle göstereyim. Bu senin pilavın. Görüntüsü böyle. Bence gayet güzel gözüküyor. Bir kaşık tadına bakayım mı? Tek kaşık. Ha? İzin var mı? Oo, acılı güzel. Oo, bak bu güzel. Bunu böyle yemeyi tercih edebilirim. Sana afiyet olsun. Biz sıradaki durakta görüşürüz. Bunun da fiyatını söyledim değil mi? Kaçırmayalım. Tamam. Görüşürüz. Her işletmenin başına gelebilecek maalesef kötü şeyler var. Onlardan bir tanesi 1971 dönerin başına geldi. Bugün ustanın ilk günüymüş. Daha doğrusu şöyle, asıl ustaları bir cenazesi olduğu için İstanbul dışına çıkmış. Şu anki usta yardım için gelmiş. Ve haliyle her zaman yediğiniz döneri şu anda aynı şekilde yiyemiyorsunuz. Biraz daha farklı bir döner olmuş oldu. Bundan dolayı bu değerlendirmeyi kriter olarak saymayın. Şu anki döner gerçekten kuruydu. Ve size de açık ve net söyledim yani. Ben ona iyi bir döner diyemem. Onlar da kabul ettiler bu arada kuru olduğunu. Bir daha geleceğim buraya. Bunu sözünü vereyim. Çünkü haksızlık da etmek istemiyorum. İnsanların ekmeğiyle de oynamak istemiyorum hiçbir zaman. Her zaman söylüyorum yani beğenmediğim bir şey olduğunda bunu çok böyle söylememeyi, beğendiğim şeyleri söylemeyi tercih ediyorum ama burada bir sorun vardı. Bunu değerlendirme dışında tutmanızı istiyorum. Çünkü dediğim gibi Instagram'da baktığımda veya diğer insanların paylaşımlarında, takipçilerimin tavsiyelerine baktığımda döner muazzam gözüküyor. Yağlı, üzeri çok güzel. O yüzden siz gene gelebilirsiniz. Yaklaşık bir hafta içinde usta geri gelecekmiş. Cenazesi ailesinden birisini kaybettiği için başsağlığı dilerim ona da. Bundan dolayı tekrardan usta gelince yeniden buraya geleceğim. Dönerimi yiyeceğim. Instagram'dan da paylaşacağım. Hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Instagram hesaplarında böyle aşağıya koyuyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Günlük hayatımdan birazcık daha oradan paylaşım yapıyorum. Biz şimdi inanılmaz derecede tavsiye edilen bir hamburgerciye gidiyoruz. Hem Etiler'deler hem Moda'dalar. Vakit kaybetmeyelim, oraya gidelim. Super Normal Burger'e geldik. Burası son zamanlarda en çok duyduğum burgercilerden bir tanesi. Yaklaşık 1 yıl olmuş Moda'ya açılalı. Etiler'e de 1 ay öncesinde bir şube açtılar. Orası biraz daha büyük, daha geniş. Burası böyle küçük, şirin, çok güzel bir burgerci. Başlangıcı güzel yapmışlar bence. Sadece smash burgerler var menülerinde. Gördüğüm kadarıyla klasik, house ve fresh olmak üzere burger olarak var. Patty on fries dedikleri patatesin üzerinde bir burger köftesi olarak sundukları bir yemekleri var. Nugget Etiler şubelerinde varmış. Fries yani patates kızartması fıstık yağında kızartılıyor. Ve tabii ki o da kabuklu kesim, yani en sevdiğimiz kesim. Cookie var, milkshake var, limonata var ve geri kalan işte ayranı, suyu, sodası her şeyi var. Ben asıl ilgi alanım olan hamburgerle başlamak istiyorum. Bunu böyle güzel bir kapak yapmışlar. Yan tarafı boşta kaldığı için patatesi oraya dökmek istiyorum. Bu arada patates altın sarısı renkte, yani olması gerektiği gibi. Bir de kabuklu olunca böyle kenarları daha güzel oluyor bence. Bir patatesin tadıyla başlayayım. 3 tane sosumuz var burada.
ballı hardal, acılı mayonez ve trüflü mayonez. Bu da gerçek trüf var içinde. Rendelenmiş parçalarını görüyorum yani şu anda. Hamburgerin ekmeği patatesli, patates bazlı ve 2 tane köftemiz var. 55-55, 110 gramlık. Güzel bir cheddar'ımız var. Ve bu elimdeki görmüş olduğunuz burger house burger olduğu için house sosu var. O house sosu da anlatacağım. Kendileri yapıyorlar. Aslında birçok sosun karışımıyla oluşuyor. Tadına bakıyorum. Tam böyle kıvam olarak şu anda istediğim ve sevdiğim bir smash tarzı. Bana kalırsa hamburger demek, yani özellikle smash yapıyorsam ekmeğinin böyle ezik büzük olması lazım. Bu şekilde nemli, ıslak ve sadece köfteyi tutar vaziyette olması lazım. Bunu son zamanlarda yani 2-3 burgercide görebildim. Onlardan bir tanesi, burası gerçekten başarılı bu arada. Diğeri de Tough Burger'di. Yani ikisi de tam böyle Amerikan tarzı yapıyor. Bu bayağı Amerika'da yediklerimin aynısı. Sosu güzel geliyor. Damağa direkt sos vuruyor. Turşusu çok güzel geliyor. Bir daha ısırıyorum. Videoya devam etmeyecek olsam bir tane daha yiyeceğim şu anda da. Neyse. Allah'tan evimin oraya açıldı yani. Bir de hani modaya gelirim ama Etiler'e de gitmek farz oldu şu anda. Çok güzel. Bir de gördüğünüz gibi gerçekten smash burgerde köftenin dışarı doğru taşması lazım. Onun iyi bir smash edilmesi lazım. Yani iyi basılması lazım. Pişirilirken bir tarafı neredeyse böyle 45-50 saniye, diğer tarafı da aynı şekilde. Yani çok kısa kalıyor. O şekilde pişirilmek en doğrusu yani bence. Çok yakışmış. Karamelize olmuş böyle köfte. Olması gerektiği gibi. Gerçek bir smash köfte nasıl olması gerekiyorsa işte böyle olması gerekiyor. O yüzden çok beğendim. Bravo diyorum. Çok güzel. Afiyet olsun. Vallahi çok güzel. Normalde bitirmiyorum diyorum ama bitiriyorum galiba şu anda. Köfte dana döşten oluşuyor. %20 yağlılık oranına sahip. Bence tam ideal boyutta. Çok güzel. Patates kızartması dediğim gibi fıstık yağında pişiyor. Bunu herkes böyle yapmıyor. Genellikle yurt dışında Five Guys'ta mesela fıstık yağında pişirirler. Türkiye'de de kim yapıyor başka bilmiyorum ama Kaliforniya bölgesinde mesela In-N-Out Burger yapıyor. Bu şekilde yaptığın zaman daha dışı çıtır, içi daha yumuşak oluyor. Yani sonuçta donuk bir patates ama özel kesim patates, kabuklu patates ama bir lezzet katmış. Yani fıstık yağında pişmesi ekstra lezzetlendiriyor bence. Altın rengi kıvamında ve tadı da soslarla beraber çok güzel oluyor. Baksana çıtır çıtır. Fiyatları buradan söyleyeyim. House burger yedim ben. 2 tane köfteyle geliyor. Cheddar, turşu, soğan ve house sos var içinde. 370 lira. Patates kızartmamız 140 lira. Sosların da her biri 40 lira. Biz şimdi buradaki patatesimizi ve hamburgerimizi bitirelim. Son durakta görüşürüz demeyeceğim. Çünkü şöyle bir durumumuz var. Az önce gitmiş olduğumuz dönerci arkadaşımız dedi ki dediğiniz doğru. Döner kuruydu. Ben şimdi yeni bir döner taktırıyorum. Lütfen oradan çıkınca bir tekrar uğrayın yanımıza ve o döneri deneyin dedi. Bir şans daha verelim bence hep beraber. Çünkü hakikaten söylediğim gibi insanların hani emeğini çok zor durumda bırakmak istemiyorum. Ondan dolayı bir şans daha vermek istiyorum. Asıl döneri şimdi taktıymış. Ona bakalım beraber. Evet, kanaldaki 600 videoda ilk defa aynı mekana ikinci şansı veriyoruz. Ama dediklerine göre döneri düzeltmişler. Bir hata varmış. Onlar da fark etmişler. O yüzden kaldırmışlar. Başkalarına servis etmemişler. O yüzden teşekkür edeceğim onlara. Nerede? Burada. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Abi Olmuş. döner ne güzel gözüküyor ya. Yağlı yağlı. Oturun. Olmuş bu sefer. Oturun. Oturacağız. Oturmayalım, ayakta yiyelim ya. Oturun. Ayakta yiyelim. Oturun Yok, abi. ama öbür tarafa yetişeceğiz o 5 yüzden. dakika hemen hallederiz. İyi peki tamam. Bak hemen kabul ediyorum, bak görüyorsun. 150 gram olsun. Şimdi gerçekten önceki dönerle hiçbir alakası yok. Şu anki döner gerçekten sulu, yağlı, parlıyor, kendini belli ediyor. Bir parça sade yemek istiyorum. Budur abi olay. Sulu sulu bak, damakta bırakıyor. İyi ki söylemişim de başkasına servis etmeden indirmişler döneri. Helal olsun en azından böyle işletmelere. Şu anda gözüken tablo olmuş. Yağlılık oranı tam olması gerektiği gibi orijinal formülasyonda. Şimdi mesela pide de daha sıcak, yağlı geldi. Şu an onun da bir tadına bakacağım. Siyahla beyaz kadar fark var arada. Bunu yemiş olsaydım ilk başta çok farklı konuşurdum. Ama size hiçbir zaman yalan söylemediğim için orada da
bu döner güzel diyemedi bu arada. Ama şu anda bu döner güzel. Yani bunu geldiniz dediğinizde gerçekten lezzetli bir döner yiyeceksiniz. Çünkü yağ oranıyla, tuzuyla, ekmeğin şu anki yumuşaklığıyla gerçekten güzel bir döner olmuş. Vallahi bravo. Normalde bu kadar fazla yemek yediğim bir videoda tekrardan aynı yemeği yemezdim ama şu an yiyeceğim. Gel bak. Sen de yiyecek misin şimdi harmandan? Ha? Acılı harman yiyeceğim bir tane daha. Bugün herhalde adam başı 2'şer kilo aldık. Ustanın eline sağlık. Şu anda olmuş. Gerçekten olmuş. Etler bu arada Çatalca'dan geliyor. Bu 1971 ismi de aslında babaları kasaplık yapıyormuş eskiden. 1971'den beri bir yıldır burada dönerciler. Ama asıl kasaplar, etçiler. Dediğim gibi normalde ben tranç etini çok sevmem ama bu şekilde bu yağıyla beraber olmuş. İçinde kuzu döş ve aynı zamanda kuyruk yağı var. Ondan dolayı yağlılık oranı güzel. Ben kuzuyu seviyorum dönerde. Kuzu ağırlıklı olmasa bile kuzu yağı olması yani bir şekilde kuzunun bir yağı olması lazım. Özellikle kuyruğu olması lazım bence. Bu döner okey. Ben bunu bitiremeyeceğim. Yalan yok. Çok doydum çünkü. Hani hamburger de çok güzeldi. Son durağımızda görüşürüz. Severek Buralı takip mısın? ediyorum yani. Evet, Kadıköylüyüm. Kadıköylüsün. Güzel. Şeyde beklerim diyecektim. Nereye? Eskişehir'de bizim köftecimiz var. Tatlı dil köftecisi. Yazayım hemen. Ben de 4. kuşak Öyle mi? olarak evet. Tatlı dil köftecisi. Aynen. Dur. Şey mi? Ütülü mü yapıyorsunuz? 930 yok. Ütülü Klasik değil. köfte. Eskişehir'de yapıyorlar ya. 32 yok normal. Hatta yoğurtsuz köfte. Yani. Ha güzel. Eskişehir çekerken gideriz artık. Evet. Instagram'dan yaz. Tamam. Telefonunu yaz ben sana yazarım tamam mı? Peki çok teşekkür Hadi ederim. görüşürüz. Memnun Dikkat et oldum. kendine. Sağ Ben de. olun. Bay bay. Moda'da günü Mayka'da bitiriyoruz. Mayka anne demek. Burası bir Balkan mutfağı. Daha doğrusu Balkan meyhanesi. Çok fazla böyle konsept olarak alternatifini İstanbul'da bulamayacağınız bir konsepte. Tam Moda'nın merkezinde diyebilirim ben size. Rita Deli biliyorsunuz ki İlker Ayran'ın, çok sevdiğimiz İlker abinin mekanı. Burası da onun yeri. Aynı binada. Rita Deli bahçesi var. Burası da böyle çok güzel eski köşkün içinde farklı katlarda oturabiliyorsunuz. Tam bir meyhane konsepti. Çok fazla menüde inanılmaz fazla yemek yok. Ana yemek yok ama sıcakları çok güzel. Soğukları, tabakları çok güzel. Paylaşımlık tabakları çok güzel. Burada içki servisi de var. Onu da özellikle belirtelim ki karşımda şu anda bir tane de rakım var. Menüde çok fazla tercih var ama ben sizler için göstermek istediğim özel lezzetleri seçtim. Dilerseniz onlardan biraz bahsedeyim. Burada çok güzel bir uykuluk var. Arnavut ciğerimiz var. Burada ana yemek olarak söylediğimiz pleskaviçe var. Bunu tabii ki Balkanlara giden birçok kişi biliyordur. Sunum şekli birazcık farklı. Kendi yaptıkları bir ekmek var. Aynı zamanda kaymaklı ve mor soğanla servis ediyorlar. Kendi yaptıkları sütlü ekmek var. Bence gayet güzel gözüküyor. Bu arada sıcak servis ediyorlar. Çok güzel gözüküyor. Böyle pastanelerde böyle pofuduk hamurlar olur ya hakikaten onlardan. Bu böyle tam bir şeyleri batırmalık. Ayvar var. Bunu tabii ki Saraybosna'da birçok kişi biliyordur ama hem ayvar hem de soka Makedonya'dan geliyor. Hem de düzenli olarak böyle sürekli olarak geliyor. Taze geliyor. Dolayısıyla onlar da bu masanın özel lezzetlerinden. Tahinli köz patlıcanımız var. Bu şefin özel ikramıydı. Masada normalde söylemeyecektim ama son dakika dahil oldu. Aynı zamanda şefska salatamız var. Bu şopska salatanın farklı bir versiyonu. Onun içinde de enginar, kuzu kulağı ve roka var. Tam bir yaz tabağı aslında. Şu anda mevsim ürünleriyle çok güzel bir tabak. Masaya oturduğunuz zaman kızılcıklı tereyağı ve üzerinde zeytinyağı ile beraber peynir servisi çok güzel şekilde geliyor. Bunu böyle paylaşımlık olarak sunuyorlar. Aynı zamanda beyaz leblebi geliyor. Bir meyhaneye geldiğinizi düşünün ki gerçekten önünüze koyuyorlar bunu da. Çok güzel bence. Adettendir. Önce bununla başlayalım. Şimdi çok soğutmadan bence ana yemekle başlayacağım. Pleskaviçe'de 120 gram et var. Çatal bıçakla yiyeceğim. Ama normal şartlarda böyle hamburger gibi de yiyebilirsiniz. Şöyle bir kapağını açayım. Bu arada içi de ızgara görmüş. Köfte çok güzel. Yanına gelen bir kaymak var, soğan var. Onlarla beraber de denemek istiyorum. Tabii ki lepinye ekmeği de var. Onu da şöyle keserekten küçük bir parça yapacağım şimdi. Balkanlara gittiğimde mesela pleskaviçe aklıma gelmiyor. Genellikle hep çevabi yiyorum ama pleskaviçe de özellikle böyle Yugoslavya dağılmadan öncesinde en çok tüketilen yemeklerden bir tanesiydi. Sonrasında çok fazla yerde yapılmadı. Makedonya'da daha fazla yapılıyor. Sırbistan'da çok fazla yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü her ziyaretimde özellikle en çok menüde bunu ön plana çıkarıyor herkes. Bu aslında
klasik bir anne tarifi. Çok yağlı bir köfte değil ama yanındaki kaymakla ve ekmekle beraber çok daha güzel gidiyor. Yani bir bütün olarak değerlendirmek lazım bunu. Sadece köfte lezzetli ama hepsini beraber yediğinizde anlamı oluyor aslında. Beğendim, çok güzel ama çok fazla lezzeti olduğu için tamamını bitiremeyeceğim. O yüzden bunu kenara alıyorum. Kaldık sakatatlarla baş başa. Şimdi uykuluğu öncelikle aldım. Uykuluk şiş olarak geliyor. Yanındaki sebzeleri satırdan geçiriyorlar. Önce uykuluğun sade bir tadına bakayım. Çok güzel. Tuzuyla, pişmesiyle gerçekten çok güzel. Çok doğru pişmiş. Sulu sulu bırakılmış. Bu ekmek bugünler için var işte. Kendi sandviçimi yapmayacaksam ne anlamı var burada? Normalde burada çok güzel Balkan müzikleri çalıyor. Ama YouTube'da telifle ilgili sıkıntımız olduğu için maalesef kapattırmak durumunda kaldım. Ama arka planda böyle müzikler olduğunu duyduğunuzu düşünün. Arkada böyle eğlenceli müzikler ve siz bu yemekleri yiyorsunuz. Bence ortam olarak farklı bir meyhane. Yani dışarıda çok fazla görmeye alışık olmadığınız bir meyhane. Yani hep Orhan Gencebay dinlemekle olmuyor açıkçası. Biraz da Goran Bregovic gerekiyor yani her zaman. Bu ekmekle beraber bence çok güzel olmuş. Yani bu ekmeği şu an neyle yersem muazzam gidecek. O yüzden çok beğendim. Diğer ekmeğiyle deneyeceğim bir şeyle. Evet, bu da çok güzeldi. Şimdi Arnavut ciğerine geldi sıra. Ben normalde Arnavut ciğeri olduğu zaman menüde mutlaka söylüyorum. Hele ki bir meyhanedeyse gerçekten çok güzel yaptıklarına eminim. Ama bu görüntü itibariyle çok lezzetli duruyor. Sulu sulu duruyor. Tadına bakayım bir. Çok güzel. Açık ve net söyleyeyim. Yani şu tabaklar içinde tabii ki hepsi çok güzel ama bu ön plana çıkıyor. Bence favorim bu oldu. Yani geldiğinizde masanızda özellikle söylemeniz gereken bu. Pamuk gibi ya. Hakikaten. Yok oluyor direkt damakta. Hani çok fazla yerde bu kadar lezzetlisini yemedim. Açık ve net söyleyeyim. Çok olması gerektiği gibi pişmiş. Yumuşaklığı çok iyi. Sıfır koku. Yanında çok güzel bir sumaklı soğan geliyor. Mor soğan olduğu zaman her zaman yerim. Güzel zeytinyağlanmış. Çok güzel. Buna devam edeceğim sonra. Bunu kenara ayırırım. Olmazsa olmaz Balkanlardan gelen iki ürünümüz. Soka ve ayvar. Ayvar benim için farklı bir şey. Çünkü Lütenitsa ve ayvarı iki farklı ürünü çok seviyorum. Yani özellikle Bulgaristan'dan Lütenitsa getirtiyorum. Saraybosna'ya gittiğimde de mutlaka ayvar alıyorum. Yine yurt dışından gelen bir ürün. Ortalama olarak yani böyle çok fazla yerseniz rahatsız edebiliyor. Çünkü tuzlu ve aynı zamanda sarımsaklı bir ürün. Soka da keza öyle, yani tuzlu bir yoğurdu var. Böyle turşulanmış Arnavut biberinin yoğurtla beraber servis edilmesi. Şimdi gene tadına bakalım. Of, bunun biber oranı daha yüksek. Bak hoşuma gitti. Bu biraz daha Makedon tarzı. Şimdi her bölgenin şeyi farklı, ürünü farklı. Ama benim hoşuma giden tarz bu. Bunun içinde aynı zamanda kaymak da var. Onu da belirtmek gerekiyor. Ben bundan geçenlerde biraz fazla yemişim. Dolabımda vardı. Tansiyon düşürdü. Yani onu bilerekten yemek lazım. Ama bu böyle çok lezzetli diye ikinci, üçüncü tabağı söylersiniz muhtemelen ama paylaşımlık olsun. Yani 4-5 kişi geliyorsanız söyleyin o zaman. Ama tek başınıza 4-5 tane yerseniz hastanelik bile yapar. Ama bu çok güzel. Ekmekle beraber böyle bayağı yersiniz bundan. Sokaya geçiyorum. Arnavut biberi çok güzel ama tuzlu yoğurt da ayrı güzel. Biraz yoğurt pavlaka kıvamında, yani kremayla yoğurt karışımı gibi ama tadı çok güzel. Yine bir zeytinyağı dokunuşu da var. Bu böyle acısı da çok güzel geliyor arkadan. Damakta kaldıkça tadını değiştiriyor. Burada da tahinli köz patlıcan var ama birazcık yorumlaması farklı. Şef dokunuşu var. Altta köz patlıcan var. Üstte de tahinli çörekler var. Yani tahini çörekten almış oluyorsunuz. Şöyle bir beraber almanız gerekiyor. Çörekte böyle hafif bir tatlımsı bir tatla geliyor sonradan. Köz patlıcanla beraber çok güzel olmuş. Bence uyum olarak çok iyi. Ben bu tarz şeylerde mesela genellikle tahini çok fazla abarttıklarını ve çok fazla koyduklarını düşünüyorum. Köz patlıcanın tadının önüne geçiyor açıkçası. Ama şu anda istediğim tadı yakalıyorum. Yani ne kadar alacağınıza bağlı olarak veya sadece köz patlıcandan da yiyebilirsiniz. Doğru bir sunum şekliyle çok güzel bir şekilde kendilerine özgü bir tabak yaratmışlar. Şefska salatamız mevsim sebzeleri kızılcıklı salata sosuyla bulanıyor. Ardından en sonunda masada üzerine de sumak ekşisi eklenmiş oluyor. Hemen tadına bakıyorum. Bu arada bu menüde birkaç şey son zamanlarda eklenmiş. Yani zaten Şubat ayında açılmış burası ve mesela soğan dolması gibi veya işte girit kabak kızartması gibi bu salata da mesela mevsim sebzeleriyle hazırlanıyor. Mevsime göre de birkaç tabak ekleyip çıkarabiliyorlar. Güzel olan şey, İlker abilerin biliyorsunuz ki Rita Çiftlik isminde bir çiftlikleri var. Orada da yetiştirebildikleri bütün sebzeleri kendileri yetiştiriyorlar. Yani menüdeki hepsi demiyorum ama büyük bir orandaki ürünleri kendileri yetiştiriyorlar ve buraya getirip masada servis ediyorlar.
ürünlerde kullanıyorlar. Bence o da değerli bir şey. Bir restoranın kendi ürünlerini de hasat etmesi ve burada sunması da güzel oluyor. Salata çok güzel soslanmış. Bu da yine iyi eşlikçilerden bir tanesi. Bu tam böyle rakının yanına güzel eşlik edecek salatalardan biri. Çok keskin, tadını çok güzel veriyor. Bunu da beğendim. En son olarak da kızılcık tereyağımız var. Bu merak ettiğim ürünlerden bir tanesi. Bir de şu ekmek merak ediliyor tabii ki. Bununla beraber ikisini bir araya getirelim. Kızılcık tereyağı enteresan bir fikir. Ve üzerinde de peynir var, zeytinyağı var. Onları da şöyle aldım. Tatlımsı, böyle güzel. Tadını çok güzel veriyor. Bir de ekmek de çok güzelmiş. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Tereyağı ile beraber hakikaten güzel gidiyor. Aç geldiniz, önünüze bu tabak geliyor. Mutlaka bunu bitirirsiniz. Yani bayağı da doyurucu. Bu bana özel bir şey değil mi? Herkese böyle gidiyor. Yok, başlangıçta Herkese geliyor mu? Bayağı, bu fazla bayağı tereyağı olarak ya. sütlü ekmekle daha güzel oluyor. Sütlü ekmekle. Evet. Tamam. Yanlış ekmekle deniyormuşum. Şimdi deneyeceğim ona. Bence sütlü ekmekle dünyadaki her şeyi yiyebilirim. Şu anda herhangi bir tereyağı olmasına gerek yok. Yani öyle bir ekmek bu. Hakikaten her şeyle yakışır. Baksana şu kapağı. Pastanelerde böyle sakallı diye bir şey vardır. İçine peynir doldururlar, biliyor musunuz? Hani onun hamuru. Benim için bir numaralı ürünlerden biridir o. Yani o sakallıyı görürsem sakalları dedi işte peyniri dışarı taşmış oluyor. Onun hamurundan ve bu açma hamuru gibi böyle biraz da. Tramvay hemen yanımızdan geçiyor. Nostaljik tramvay. Şimdi bak ne yapacağım? Önce tereyağı süreceğim. Ardından ayvarı alacağım. Ayvarla beraber. Bunun olması gereken tarz bu çünkü. Tansiyona dikkat, evet. Bu ekmekten satsanız keşke ya. Vallahi. Herkes alır. Masada yediğimiz her şey çok güzel ama ön plana çıkanlar var benim için. Arnavut ciğeri bunlardan biri. Ayvar bunlardan biri. Patlıcan da öyle. Kızılcık tereyağını da çok beğendim. Burada menüde çok fazla deneyebileceğimiz farklı lezzet de var. Yani ben şu anda söylemedim ama Trocafteri diye bir kapya biberli, Meksika biberli, süzme yoğurt, inek peynirli ve sarımsaklı. Zeytinyağlı barbunya var. Bunu biraz daha böyle tarçınla beraber hazırlıyorlarmış. Daha mayhoş tat geliyor. Aynı Ermeni usulü aslında. Bir meyhanede olması gereken mezelerin çoğu aslında var. Normalde alışık olmadığınız tatlar da var. Rakıya eşlik edebilecek çok güzel tatlar da var. Dolayısıyla alternatif bir meyhane arayışınızdaysanız Moda'da her zaman olduğu gibi yeni bir lezzet durağında sizler için göstermiş olduk. Kuru et tabağı tabii ki Balkanlardan geliyor. Onu da söylemekte fayda var. Yanında kuru domates ezmesiyle beraber servis ediliyor. Yani kısaca buraya geldiğiniz zaman biraz böyle Balkanlar, birazcık da böyle meyhane kültürünü bir arada yaşayabileceğiniz bir ortam var. O yüzden sizler için kadehimi kaldırıyorum. Afiyet olsun bana. Ben burayı bitiriyorum. Bir adisyonu isteyeyim. Hesap gelsin. Ardından da kapanışı yapalım. O nedir? Denizle. Bu bizim may kışlatımız efendim. İçinde armut, ıhlamur ve vodka var. Yazın bunu armutla yapıyoruz. Kışın ise ayvayla yapıyoruz. Çok güzel. Teşekkür ederim. Hesabı da alayım ama. Teşekkürler. Şimdi adisyonumuz geldi. Bu arada şunu bir izniniz olursa bir shot yapayım önce. Armutlu. Aa çok güzel. Tadı çok güzel. Sevdim. Ve bu şekilde hesapla beraber bir ikramda bulunmaları çok güzel bence. İnce düşünülmüş. Toplam hesabımız 3045 lira. Ayvar 350 lira. Soka 350 lira. Şefska salatamız 380 lira. Arnavut ciğeri 580 lira. Uykuluk 2 tane geldi ama normalde kişi başı 1 adet şiş geliyor. Onu özellikle belirtelim. Bir şişi 275 lira. Pleskavica 790 lira. Bir duble rakımız var. Bu bardak onların kendi bardağı. Onların bardağında duble 5 cl kadar geliyor. 200 lira fiyatı. Likör ikram olarak geldi. Bir de bir kişilik kuverimiz 120 lira. Toplamda 3045 lirayla buradan kalkıyoruz ve Moda lezzetleri videomuzu bitiriyoruz. Umarız Moda'daki lezzet rehberini beğenmişsinizdir. Bugün çok farklı lezzetler gösterdik. Biraz ayaküstüydü. En sonunda da birazcık böyle meyhane üstü oldu. Özellikle Balkan meyhanesinde sizlere farklı lezzetler gösterdiğimi düşünüyorum. Moda'da çok fazla lezzet durağı var. Çok fazla gidilebilecek yerler var ama özel lezzetleri bu videoda görmüş oldunuz. Tatil dönüşünde İstanbul'da gidilebilecek en güzel lezzet duraklarının olduğu yer Moda. O yüzden sizleri Eylül ayında Moda'da göreceğimi, ben de buradayım bu arada Eylül ayında, karşılaşırız diye düşünüyorum. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz ve video ile ilgili yorumlarınız da olursa çok sevinirim. Aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Önümüzdeki hafta Perşembe saat 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.